Bir numara, kişisel gelişime başla. Daha çok gençsin ve daha çok fazla zamanın var. Bu yüzden senin şu anda yaptıkların, ileride yaşlanınca yapacaklarından ve yaşlandığındaki zamanından çok daha kıymetli. Şu an senin yaşındakiler muhtemelen bilgisayar oyunları oynuyor, PlayStation'da oyunlar oynuyor, mobil oyunlar oynuyor, gidip fast food diyorlar ya da gidip porno izliyorlar. Ama senin bunlardan farklı olabilmen için, en azından onlardan çok daha iyi yerlere gelebilmen için ileride çok daha erken yaşta bir şeylere başlaman lazım. Şu an belki bir gün spora gitsen çok fazla farkını hissetmezsin ya da bir gün bilgisayar oyunu oynamasan çok fazla farkını hissetmezsin. Ama bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bunların hepsinin ne kadar çok fark edeceğini ve insanlarla arandaki mesafeyi ne kadar çok açacağını göreceksin. Ve eğer bu anlattığım şeyler ilgini çektiyse YouTube kanalıma göz atabilirsin. Çünkü zaten bu kanal kişisel gelişime adanmış bir kanal. İkinci madde. Ailene minnet duy. Baban ya da annen her sabah kalkıp senin için işe gidiyorlar. Bu evi geçindirmek için, aylık faturalarını ödemek için, senin karnına iyi bir yemek girsin, senin sırtın açıkta kalmasın, iyi şeyler giy diye senin için çabalıyorlar. Belki annen çalışmıyor olabilir ama günün sonunda senin için yine de yemek yapıyor. Ve senin bu insanlara gidip de ben bunlar için çok teşekkür ediyorum ve gerçekten siz olmasanız belki de bu kadar sağlıklı olamazdım demen çok fazla bir şey değil. Ben aileme minnet duymaya başlayalı, bunu gidip onların yüzlerine söylemeye başlayalı daha 2 yıl bile olmuyor. 19 yaşındayken ben bunu yapmaya başladım. Ve keşke daha önce yapmaya başlasaydım. Çünkü 19 yıl boyunca bu insanlar benim geçimimi sağladı. Babam sabahları erkenden çıkar, geceleri geç gelir. Annem sabahları erken çıkar, akşam gelir, akşam geldiğinde yemek yapar. Ekstra olarak da bir de evi temizlerdi. 2 ebeveynim de çalışırdı. Ama ben bu insanlara 19 yıl boyunca minnet duyduğumu, onlara teşekkür ettiğimi söylemedim. Bu da bizi bir diğer maddemize götürüyor. Madde 3. Diğerlerinin hatalarından ders çıkar. Zeki insanlar kendi hatalarından ders çıkarır. Ama bilge insanlar başkalarının hatalarından ders çıkarır. Eğer sen şu anda zeki olmakla yetinmek istemiyorsan, kendi hatalarından ders çıkarmak ve sadece bunlara odaklanmak istemiyorsan, başkalarının hatalarına da bakman lazım. Yani illa ben gidip de sigarayı içeyim, zaten kötü olduğunu biliyorum ama yine de bir deneyimleyeyim, öyle göreyim, kötü müymüş, iyi miymiş diyorsan bu büyük bir hata. Çünkü şöyle düşün, bunun zamanla muhakemesini ben de yaptım. Ben de oturup düşündüm. Sigara denesem mi, denemesem mi? Çünkü sigaraya bağımlı olmayacağımı biliyordum ama yine de deneyip denemem arasında kararsızdım. Ama daha sonradan şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki ben bu sigarayı alıp içsem, bu sefer olacak olan 2 şey var. Ya sigara hoşuma gidecek ya da gitmeyecek. Sigaranın hoşuma gittiği durumda daha fazla içmek isteyebilirim ya da daha fazla içebilirim. Bu da ileride bana daha fazla sağlık sıkıntısı demek. Ama diğer durumda, yani eğer sigarayı beğenmezsem, bu sefer olacak olan şey içtiğime pişmanlık. Çünkü zaten yaptığıma pişman olacağım. Beğenmedim. 2 yolda zaten kötü bir yere çıkıyor. Ya beğeneceğim, bağımlı olacağım ya da beğenmeyeceğim, içtiğime pişman olacağım. Denediğime pişman olacağım. Bu yüzden denememin hiçbir amacı yok. Sigaranın zaten ne kadar fazla sağlık sıkıntısına yol açtığını, insanların dişlerinde, insanların diş etlerinde, insanların akciğerlerinde, insanların kokusunda ne kadar pislik olduğunu biliyordum. Bu yüzden başkalarının hatalarından, ben yaptım sen yapmalarından çok fazla şey öğrendim. Bunu da ileri yaşlarda değil de genç yaşlarında yapmaya başlarsan bu sefer neredeyse hatasız bir yol yürüyorsun. En azından olabildiğince sağlıklı bir yol. Madde 4. Başına gelen her şeyin sorumluluğunu al. Bir insanı gerçekten büyüten tek şey sorumluluk alması. Hayatında ne kadar fazla sorumluluk alırsan, ne kadar fazla şeyle uğraşırsan o kadar hızlı büyüyeceksin ve o kadar da yetkin bir insan olacaksın. Bazı insanlar işe girdiği zaman, bazı insanlarsa annesini babasını kaybettikleri zaman büyüdüklerini hissederler. Ama bu olayların altında yatan en temel şey bu olgular sonrasında hayatlarına daha fazla sorumluluk girmesi. Yani artık iş yerine giriyorsun. Artık para kazanman gerek. Belki de kendi evin var. Bu evin kirasını ödemen gerek. Bu eve bir şeyler alman, kendi geçimini sağlaman lazım. Bu bir sorumluluk. Ya da annen ve baban vefat ettiyse artık senin arkanda güvenebileceğin ya da başın sıkışınca gidebileceğin insanlar olmuyor. Bu yüzden ister istemez daha fazla sorumluluk alıyorsun. Ve seni büyüten şey de günün sonunda bu oluyor. Ama şunu unutma. Senin illa bir işe gitmene ya da anneni babanı kaybetmene ihtiyacın yok. Çünkü sorumluluk demek büyümek demekse ve daha fazla sorumluluk demek aynı zamanda gelişmek demekse kendi kendine sorumluluk alabilirsin. Bunu da en iyi şöyle yaparsın. Artık bir sınavdan düşük aldığın zaman hoca çok zor sormuş, hoca şöyle sormuş, hoca böyle yapmış, eğitim sistemi böyle kötü, ben şu ülkede olsaydım böyle olurdum, ben bunları yapsaydım böyle yapardım, annem bana sürekli sağlıksız şeyler alıyor, o yüzden kilo alıyorum, işte bu yüzden yağlıyım. Bu tarz bahaneleri üretmek yerine hoca zor sormuş olabilir. Ama yine de o soruların bir şekilde çözümü var. Ya da hocanız kötü olabilir, okulun kötü olabilir. Ama günün sonunda sen kendi kendine çalışabilirsin. Ya da annen sana sürekli sağlıksız şeyler yedirmeye çalışıyor olabilir. Ama günün sonunda yeterince kez hayır dersen annen bunları almayı ya da sana yedirmeye çalışmayı bırakacaktır. Yani bu günün sonunda tamamen senin yeterince sorumluluk almamanla ve bu sorumluluğu başkalarına yıkmanla sonuçlanıyor. Sorumluluğu öğretmenine yıkıyorsun. Diyorsun ki öğretmenim benim notlarımdan sorumlu. Eğer kolay sorarsa yüksek alırım, zor sorarsa düşük alırım.
Benim kilomdan, benim sağlığımdan annem sorumlu. Ve o yüzden annem böyle kötü şeyler alırsa ben de kötü beslenirim, kötü bir sağlığım olur. Hayır. Günün sonunda her şeyin sorumlusu sensin. Eğer dışarıda yağmur yağıyorsa ve dışarı çıkıp ıslanırsan gidip de ulan niye yağmur yağıyor Allah'ım senin yüzünden ıslandım demezsin. Kendi saçmalığına, kendi eşekliğine kızarsın. Dersin ki keşke gidip bir tane şemsiye alsaydım. Ama o sırada karşında bir insan olmadığı için, başka bir insanın eylemi senin üzerinde böyle bir sonuç yaratmadığı için kimseyi suçlayamıyorsun kendin dışında. Bu yüzden dışarıdan başka insanların seni etkileyebileceği durumlarda artık başka insanlara kızmak yerine, başka insanlara sorumluluk yüklemek yerine tüm sorumluluğu kendi üzerine al. Madde 5. Çevre baskısına karşı çık. Artık ilkokulu bıraktığında, ortaokula geçtiğinde ya da liseye geçtiğinde bunu çok göreceksin. Ya da belki de görüyorsundur. İnsanlar oyun oynar, sigara kullanır, alkol tüketir, gece geç saate kadar ayakta kalırlar ve hiçbir şey yapmazlar oyun oynamak dışında. Ya da tüm gün dizi izlerler. Yani bildiğin kendilerine sadece zarar verirler. Ama sen eğer bunları yapmak istemiyorsan bile, sırf etrafındaki insanlar, sırf arkadaşların bunları yapıyor diye, yani bir nevi çevre baskısından, belki de olan biteni, belki de arkadaşlarını kaybetme duygusundan, kaçırma duygusundan dolayı sırf bu kötü alışkanlıkları yapıyorsan bu ileride senin hayatını tamamen aşağıya çeker. Eğer sen de bunları gerçekten yapmak istiyorsan, gerçekten de gidip etrafındaki insanlar gibi, etrafındaki kalitesiz insanlar gibi olmak istiyorsan ol. Buna hiçbir şey demeyeceğim. Her insan gerçekten de kaliteli bir hayat yaşamak, iyi bir sağlığa sahip olmak ya da iyi şeyler başarmak zorunda değil. O zaman başarma. Ama diyelim ki gerçekten de bir şeyler yapmak istiyorsun ve sırf çevrendeki insanlar kötü ya da kötü şeylerle uğraşıyorlar diye sen de onları kaybetmek istemediğin için onlarla uğraşıyorsun. Onlara ayak uydurmaya çalışıyorsun ya da seni buna teşvik ediyorlar, zorluyorlar. Ama burada bir karar vermen gerek. Ya ben bu insanlarla aynı şeyleri yapacağım ve onlar nasıl yaşıyorsa onlar gibi yaşayıp ileride onların sahip olduğu geleceğe sahip olacağım. Ya da onlardan sıyrılıp, çevremdeki baskıdan sıyrılıp ben ne yapmak istiyorsam, nasıl sağlıklı şeylerle uğraşmak istiyorsam onlarla uğraşacağım. Seçimini iyi yap. Madde 6. Başarısızlıktan korkma. Beni hayatta en çok etkileyen düşünce yapılarından bir tanesi buydu. Kendi kendime şunu sordum. Bir tane boksör olsa ve boksör sürekli knockout edilse, sürekli yumrukları yese, sürekli bayılsa ama her seferinde kalksa. Bu boksörü yenmenin hiçbir yolu yok. Ha belki de artık roundlar bitmiştir, artık süre tamamen bitmiştir ve sonunda puanlamaya bakılır. Evet. Ama puanlama sistemi olmadığını düşün. İki boksörden bir tanesi yere düşecek, yere düşünce bayılacak ve ayakta kalan kazanacak. Ama sürekli yere düşen kişi kalkıp kalkıp durursa bu insan nasıl kaybedebilir ki? Yani şunu demek istiyorum. Bu kişi her yere düştüğünde kalkarsa, başarısızlıktan korkmaz, her seferinde tekrardan buradaki düşmanıyla yüz yüze gelmeye, karşı koymaya çalışırsa bu boksör nasıl yenilebilir ki? Yenilemez. O yüzden korkman gereken şey başarısızlık olmamalı. Korkman gereken şey denememek. En başta başlamamak bile. Eğer bu kişi boks ringine çıkmasaydı ve buradaki kişiyle dövüşmeye çalışmasaydı en başta kazanıp kazanamayacağını bilemezdi. Ama şu anda buraya çıktığında %1 bile olsa ihtimali var. Artık kazanabilir. Ama eğer buraya hiç çıkmazsa, ringde hiç bulunmazsa zaten bu insanın bu insana karşı kazanma ihtimali yok. Başarısızlıktan korkma çünkü ileride zaten çok fazla sorumluluğun olacak. Ailen olacak, çocukların olacak, geçindirmen gereken bir ev olacak. Sen zaten bu yaşlarında risk alamayacaksın. Sen zaten bu yaşlarında başarısızlığa uğramaktan çok çekineceksin. O yüzden halihazırda gençken başarısızlık son korkacağın şey olmalı. Madde 7. Dik yürü ve omuzların her zaman geride olsun. Şu anda yaşıtlarını görüyorsundur. Artık herkesin kamburu çıkmış çünkü günlerini telefon başında ya da bilgisayar başında geçiriyorlar. Ama sen insansın. Senin bunu yapmaman gerek. Senin genel olarak dışarıda yürüyor olman, dışarıda oturmuyor vaziyette bulunman gerekir. Ama halihazırda herkes oturuyorken ve muhtemelen sen de oturuyorsun. En azından dışarıya çıktığında ya da otururken artık böyle durmak yerine dik dur ve omuzların da geride dursun. Göğsün açık bir şekilde etrafta dolaş. Bu seni hem yaşıtlarından daha da özgüvenli gösterecektir. Hem de gerçekten de bir şeyleri umursadığını, kendini umursadığını dışarıdaki insanlara belli edecektir. Madde 8. Nasıl daha iyi gözükeceğini keşfet. Herkesin farklı bir tarz anlayışı vardır. Farklı şeyler giyerler, farklı ayakkabılar giyerler, farklı renkler kullanırlar. Ama günün sonunda bunlar senin seçimin. En azından dışarıya çıktığın zaman her seferinde özgüvenin yüksek olacak şekilde şeyler giy. Artık seni ne özgüvenin yüksek hissettiriyorsa. Belki de çok sevdiğin bir sweatshirt'ün vardır. Belki çok sevdiğin bir gömlek vardır. Belki çok sevdiğin bir ayakkabın vardır. Dışarıya çıkarken sıklıkla bunları giy. Ve bu kıyafetlerin temiz olduğuna da özen göster. Küçükken benim ayakkabılarım, genelde kıyafetlerim temiz oluyordu ama ayakkabılarım genelde çamur içindeydi. Çok da yıkamazdım, çok da silmezdim. Çok da umurumda olmazdı. İnsanların ayakkabılara çok dikkat ettiğini düşünmezdim. Ama aslında bu çok büyük bir faktörmüş. Ya da eskiden kıyafetimin bir kolu kırışık olsa çok da umursamazdım. Ama aslında bunlar çok da büyük olaylarmış. İnsanların bana duyduğu saygıyı, dışarıdan nasıl gözüktüğümü çokça etkileyen şeylermiş. Bu yüzden ne yaparsan yap. Ama dışarıya her çıktığında nasıl iyi gözükeceksen öyle giyin ya da saçını öyle tara ya da o tarz duş al ya da
O şekilde saç ürünleri kullan, sakal ürünleri kullan. Ama ne yapıyorsan yap. Dışarıya özgüvenli çık. Madde 9. Senin gibi düşünen insanlar bul. Çevre baskısından bahsettik zaten. Eğer çevre baskısı hissediyorsan muhtemelen etrafında sana uygun insanlar yoktur. Ve burada da bunun tam zıddı olan şey kendi düşünce yapına sahip insanlarla zaman geçirmen. Çünkü şöyle düşün. Eğer sen birlikte eğlenebiliyorsan ve aynı zamanda aynı değerlere sahipsen, aynı şeyleri önemsiyorsan, aynı şeylere takılıyorsanız, aynı şeylerle zevk alıyorsanız ve aynı konularda gelişmek istiyorsanız, bu arkadaşlarınla geçireceğin her süre sana ek bir puan olarak gelir. Günün sonunda etrafında bulunan 5 kişinin ortalaması olacaksın. Yani o yüzden eğer arkadaşlarını kötü insanlardan seçersen, alışkanlıklarını beğenmediğin insanlardan seçersen, günün sonunda sen de farkında olmasan da belki 3 ay sonra, belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra, belki 3 yıl sonra bu insanların alışkanlıklarına sahip olacaksın. O yüzden etrafında senin gibi aynı değerlere sahip insanların bulunması hem değerlerini kaybetmemene hem de bu değerlerini günden güne daha da güçlendirmene sebep olur. O yüzden etrafında senin gibi düşünen insanların bulunması belki de bu hayatta sahip olabileceğin en güçlü silah. Madde 10. Arkadaşlarını geçmekten korkma. Belki de arkadaşlıklarına çok değer vereceksin. Belki de gerçekten çok uyumlu olduğun arkadaşların olacak ama senin kadar çalışmıyorlar. Ama senin kadar efor harcamıyorlar. Bu tarz arkadaşlarının yanında belki de onların günlük 2 saat çalışması sana da yeterliymiş gibi hissettirebilir. Belki sen 4 saat çalışmak istiyorsun ama o 2 saat çalışıp 2 saatte seninle muhabbet etmek istiyor. Ve sen de belki de buna ayak uyduruyorsun. Ama yapman gereken şey bu değil. Çünkü eğer senin içinde daha fazla çalışma arzusu varsa, bu arkadaşını geçmek pahasına bile olsa, onu geride bırakmak, belki ona kötü hissettirmek pahasına bile olsa, günün sonunda bu senin gelişimini destekleyecek bir şey. Onların ne kadar geliştiği önemli tabii ki. Önemli değil demiyorum. Ama en önemli olan şey senin ne kadar geliştiğin ve 3 ay sonra arkaya baktığın zaman iyi ki de ben bugün oturmuşum ve çalışmışım deyip diyemeyeceğin. Arkadaşlarını geçip geçmemen umrunda olmamalı. Sonuna kadar çalışmaya devam etmelisin. Madde 11. Geleceğini düşün. Ben küçük yaştan itibaren sürekli oyun oynayan, sürekli sağlıksız beslenen birisiydim. Hiçbir zaman oturup da geleceğimi düşüneyim demedim. Okulda iyi bir başarım vardı ve bunun her zaman yeterli olacağını düşündüm. Ama oturup da gelecek hakkında gerçekten bunları yapmak istiyorum, gerçekten bunları yaparsam mutlu olurum diye hiçbir zaman düşünmedim ve kimse de bana düşünmem için yardımcı olmadı. O zamanlar çok gençtim. Bu yüzden daha çok fazla zamanım olduğunu düşündüm. En azından etrafımdaki insanlar da aşağı yukarı benim gibi çalışıyordu. Bu yüzden yaptığımın herhangi bir şekilde az olduğunu düşünmemiştim. Ama aslında çok azmış. Kitap okumaya 18 yaşında başlamış birisi olarak keşke daha önce başlasaydım, keşke daha fazlasını yapsaydım diye her zaman hayıflanıyorum. Ama eğer 10 yaşındaki Furkan, 11 yaşındaki, 13, 14, 15 yaşındaki Furkan o zamanlar bunları düşünseydi, gelecekte gerçekten ne yapmak istiyorum, sadece ders çalışmak yeter mi diye düşünseydi ve bunun fazlasını yapmaya çalışsaydı, şu anda kendi kendime oturup da pişmanlık içerisinde yaşamazdım. O yüzden yaşın ne kadar küçük olursa olsun, istersen ilkokulda ol, istersen ortaokulda, istersen lisede, istersen üniversitede, istersen mezun ol. Fark etmez. Günün sonunda ben bundan sonra 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nerede olmak istiyorum, 20 yıl sonra nerede olmak istiyorum diye düşünmen lazım. Ve bunun için sadece okulun yeterli olmadığını, günde 1 saat 2 saat ders çalıştım, geri kalan tüm zamanda oyun oynayabilirim, dizi izleyebilirimin mantıklı olmadığını genç yaşta fark etmen lazım. Çünkü bunu fark etmediğin zaman bundan 3 yıl sonra, 5 yıl sonra tek hissedeceğin şey pişmanlık olacak. Burada rastgele değil, tamamen tecrübeyle sabit konuşuyorum. Madde 12. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Bu cümle benim çektiğim her videonun sonunda yer alıyor ve aynı zamanda artık benim için kalıplaşmış bir söz. Bu sözün çıkış hikayesi ise şöyle. Bir gün kitap fuarından çıktım, yeni kitap okumaya başlayacaktım ve gece de saat 1. O zamana kadar arkadaşlarımla kitap fuarından çıkıp oturmuşuz bir yere. Yemek yemişiz, kahve içmişiz, eğlenmişiz, muhabbet etmişiz. Ama artık saat geç olmuş. İzmir'de yaşayan birisiyim ve İzmir'deyken de artık o saatlerde son metro hatları oluyor. Hatta benim metrodan inip bir de otobüse binmem gerek ki anca eve gidebileyim. Ama hem telefonumun şarjı yok, yani son metro ne zaman geliyor bilmiyorum. Hem de son otobüs ne zaman kalkıyor haberim yok. Arkadaşlarımla o saate kadar yiyip içmişim, eğlenmişim, kitaplarımı almışım ve şimdi ise eve dönme zamanı. Ama benim tek yaptığım şey metro istasyonunda oturup stresli acaba metro gelecek mi diye düşünmemdi. Ama daha sonra şunu düşündüm. Telefonumun şarjı yok. Yanımda olan tek şey kitaplar. Kimseyi arayamıyorum. Metro istasyonunda olan başka kimse yok. Kimse benimle beraber metro beklemiyor o saatte. Dedim ki ben bari yanımdaki kitapları açıp okuyayım. Şu anda stresli oturmamın hiçbir anlamı yok. 10 dakika sonra metro gelse de 15 dakika sonra gelse de metro gelmese de yapabileceğim hiçbir şey yok. Orada beklemekten başka. O yüzden dedim ki ben kitabımı alıp okuyayım. Açtım okudum. Yaklaşık bir 20 sayfa okudum. Sonra bir baktım metro geldi. Metroya bindim. Metrodan indim, apar topar otobüs durağına doğru yürüdüm. Son otobüsü yakaladım şansıma. Sonra eve gittim. Ben o an kitabımı açıp okumak yerine boş boş otursaydım, boş boş stres yapsaydım
Ben o 20 sayfa kitabı hiç okumamış olacaktım. En azından 20 sayfa daha da geride olacaktım. Akşam eve gittiğim zaman ben bir kitaptan 20 sayfa okumuş halde eve döndüm. Normalde 0 olacakken. Bu YouTube kanalını başlatırken de her zaman bir sloganım olsun istiyordum. Ve o sloganı düşünürken de bu anım aklıma geldi. Dedim ki o an gerçekten de çok kötü bir andı benim için. Çünkü eve gidebilecek miyim, ne olacak, metro istasyonunda mı uyumam lazım, orada mı sabahlayacağım, nasıl insanlarla denk geleceğim. İlk defa bu kadar geç saate kalmışım, bilmiyordum. Ama dedim ki şu anda stresli olmak yerine en iyi hamlem, o an yapabileceğim en iyi şey kitabımı açıp okumaktı. Ve ben de dedim ki o zaman bunu yapayım. Ne kaybederim ki? Yapabileceğim daha iyi bir şey yok. O yüzden şu an bu videoyu izlerken bile, belki de şu anda bu videoyu izlerken yapacağın en iyi şey bu videoya odaklanmaktır. Ama bu video bittikten sonra yapacağın en iyi hamlenin ne olacağını düşün. Ya da akşam yatmadan önce. Ya da okula giderken. Bunun illa en kötü anın olmasına gerek yok. Çünkü en kötü anında bile. Orada bile ifadesi var. Her anında en iyi hamlenin ne olacağını düşünmen lazım. Ama sana şunu söyleyeyim. Diyelim ki sen en iyi hamleni yapmadın. En iyi ikinci hamleyi yaptın. En iyi üçüncü hamleyi yaptın. En iyi dördüncü hamleyi yaptın. En azından her an en iyi hamleni yapmak için çalıştın. Ve gerçekten de iyi hamleler yaptın. Gittin kitabını okudun. Telefona bakma şansın vardı ama telefona bakmak yerine gittin sporuna. Ya da kitabına devam ettin. Bunlar iyi hamleler. Sana şunun garantisini veriyorum. Sen iyi hamleleri yapmaya çalıştığın sürece, bu konuda direndiğin sürece, o hedeflediğin, o başarmak istediğin şeyleri başarmak için en iyi adımları atıyor olacaksın. Ve başarmamak içinse hiçbir bahanen olmayacak. Bu yüzden en kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere.